Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aylarca stoklayabileceğiniz katmer tarifiyle geldim. Bütün püf noktalarıyla videoda anlattım. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Ben biraz fazla yapacağım. Daha az bir ölçüyü videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. 15 bardak un kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Ortasını havuz şeklinde açtım. 1,5 yemek kaşığı kadar tuz ekledim. 1 çay kaşığı kadar da toz maya ekliyorum. Toz maya tamamen isteğe bağlı. İçerisinin biraz daha yumuşak düşmesini sağlıyor. Süt veya su kullanabilirsiniz. Ben ikisini karışık kullandım. 4 bardak kadar süt ekledim. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı su miktarı değişebilir. Bu tarz tarifler yaparken hamuru ne kadar özlü ve güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar güzel sonuç alırsınız. Hamuru toparladıktan sonra en az bir 4-5 dakika kadar daha yoğurun. Özlü bir hamur olması gerekiyor. Orta sertlikte bir hamur, kulak memesi kıvamında. Hamuru toparlıyorum. Daha sonra masaya alıyorum. Masada da 2-3 dakika kadar hamuru güzelce yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Streç filme sarıyorum. Dilerseniz büyükçe bir buzdolabı poşetinin içerisine de alabilirsiniz. Yarım saat kadar dinlenmesi yeterli olacaktır. Streçi çıkartıyorum. Göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerinizin büyüklüğünü tavanıza göre ayarlayabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum tava yaklaşık 34 santimlik bir tavadır. Bezeleri hazırladım. Üzerini streçle kapattım. 15 dakika kadar dinlendirdim. Beze sayısı tamamen bezenin büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir. 15 dakika dinlendirdim. Bir yandan yağlamak için 250 gram kadar tereyağını erittim. 1 çay bardağı kadar da sıvı yağını karıştırdım. Ilıkken kullanıyorum. Undan destek alarak yaklaşık 34-35 santim kadar açıyorum. Çok aşırı büyütemiyorsanız çok fazla da büyütmenize gerek yok. Servis tabağından biraz daha büyük olması yeterli olacaktır. Daha sonra elimle çekiştirerek kare şekline getiriyorum. Her yerini güzelce yağladıktan sonra videoda görüldüğü gibi katlıyorum.
Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Yağın derecesi bu aşamada çok önemli. Çok sıvı olmasın. Daha çok soğuğa yakın bir ılık olsun. Yağ sıcak olursa istediğim oranda olmadığı için kat kat tel tel olmuyor. İster istemez yapışmalar olabiliyor. Hamuru 15 dakika kadar dinlendirdim. Elimle biraz büyüttükten sonra merdaneden destek alarak açıyorum. Dilerseniz sadece elinizle de açabilirsiniz. İlk defa deneyenler için birkaç tane daha gösteriyorum. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifi, su böreği tarifi, yufka tarifi, lavaş tarifi, daha aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Katmerleri açtıktan sonra dondurmak istiyorsanız aralarına birer adet buzdolabı poşetini yerleştirin. Dörderli olacak şekilde hazırlayın. Daha sonra dondurduktan sonra dilediğiniz gibi poşetleyip kaldırabilirsiniz. Çıkarıp pişireceğiniz zaman da teker teker çıkartıp o şekilde pişirin. Tezgaha alırsanız çözüldükten sonra kötü olabiliyor. Dondurucuda bol bol saklayabileceğiniz ve hemen tazecik yapabileceğiniz bir tarif. Dondurucudan çıkarttım. Sipariş olduğu için çoğunu göndermek zorunda kaldım. Ben sadece bir iki tanesini gösteriyorum. Dondurucudan sıcak tavaya aldım. Çok az yağladım. Kendini tamamen bıraktıktan sonra çevirelim. Kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Sizler katmerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.